Kediniz size bakıyor. Yavaşça göz kırpıyor, sonra başını elinize sürtüyor ve mırıldamaya başlıyor. Siz bu anı sevgi olarak adlandırıyorsunuz. Peki ya kedinizin beyninde tam olarak ne oluyor? Bu his sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir kimyasal süreç. Beyninizde ve kedinizin beyninde aynı anda gerçekleşen bir hormon dansı. Adı oksitosin. Oksitosin aşk hormonu olarak bilinir. Anne ile bebek arasındaki bağdan sevgililer arasındaki yakınlığa kadar pek çok duygusal bağın temelinde bu hormon vardır. Peki kediniz sizi severken onun beyninde oksitosin salgılanıyor mu? Sizin onu sevmeniz onun beynini nasıl etkiliyor? Bu belgeselde kedinizle aranızdaki bağın ardındaki kimyayı keşfedeceğiz. Bilim insanlarının son araştırmaları ışığında kedinizin sizi sevdiğinde beyninde ve vücudunda neler olduğunu öğreneceğiz. Hazırsanız aşkın kimyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Oksitosin, hipotalamus adlı beyin bölgesinde üretilen ve kan dolaşımına salınan bir hormondur. Sosyal bağ kurma, güven duygusu ve stres düzenlemede merkezi bir rol oynar. İnsanlarda olduğu kadar hayvanlarda da benzer işlevlere sahiptir. Peki kedilerde oksitosin nasıl çalışır? Bilim insanları uzun süre bu soruyu araştırdı. Çünkü kediler köpekler gibi sosyal olarak evrimleşmemiş canlılardır. Köpeklerin insanlarla etkileşiminde oksitosin artışı gözlemlenirken kedilerde bu mekanizmanın nasıl işlediği uzun süre bilinmiyordu. Ancak son araştırmalar kedilerin de tıpkı köpekler gibi oksitosin sistemi aracılığıyla sahipleriyle duygusal bağ kurabildiğini gösteriyor. 2022 yılında yapılan bir çalışmada sahipleriyle daha sık temas kuran ve konuşan kedilerin idrarındaki oksitosin seviyelerinin daha yüksek olduğu keşfedildi. Yani kedinizle ne kadar çok iletişim kurarsanız onun beyninde o kadar çok aşk hormonu salgılanıyor. Dahası 2024 yılında yayınlanan bir araştırma, erkek kedilere oksitosin verildiğinde insanlara daha fazla baktıklarını gösterdi. Bu, oksitosinin kedilerin insanlarla sosyal etkileşimini doğrudan etkilediğini kanıtlıyor. Peki her kedi sahibiyle aynı şekilde bağ kurar mı? Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için kedilerde bağlanma stilleri üzerine çalıştı. Tıpkı insan bebekleri gibi kediler de sahipleriyle farklı bağlanma stilleri geliştirebiliyor. 2025 yılında yayınlanan bir araştırmada 30 ev kedisi incelendi. Kediler güvenli bağlanan ve kaygılı bağlanan olarak iki gruba ayrıldı. Sahipleriyle serbest etkileşim sırasında kedilerin tükürük örnekleri alındı ve oksitosin seviyeleri ölçüldü. Sonuçlar çarpıcıydı. Güvenli bağlanan kedilerde oksitosin seviyeleri belirgin şekilde arttı. Kaygılı bağlanan kedilerde ise oksitosin seviyeleri düşme eğilimi gösterdi. Araştırmacılar ayrıca güvenli bağlanan kedilerin sahipleriyle daha fazla etkileşim başlattığını, daha az kaçma girişiminde bulunduğunu ve davranış sorunlarının daha az olduğunu gözlemledi. Kaygılı bağlanan kediler ise daha fazla korku davranışı sergiledi. Yani kedinizin size nasıl bağlandığı, onun oksitosin seviyelerini ve genel davranış sağlığını doğrudan etkiliyor. Güvenli bir bağ, kedinizi daha mutlu ve sağlıklı kılıyor. Peki kedinizle aranızdaki oksitosin bağını nasıl güçlendirebilirsiniz? Bilim insanları bu sorunun cevabını da buldu. Temas. 2025 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre kedilerle sadece 15 dakikalık oyun ve temas oksitosin seviyelerinde belirgin bir artış sağlıyor. Ancak bu etkinin oluşması için kedilerin kendilerini rahat hissetmesi çok önemli. Zorla kucağa alınan veya kaçınan kedilerde oksitosin seviyeleri düşebiliyor. Peki kedinizi nereden okşamalısınız? Kediler özellikle yanak ve baş bölgesine yapılan nazik okşamalardan hoşlanır.
Bu bölgelerdeki okşamalar hem kedilerde hem de insanlarda oksitosin salınımını tetikler. Araştırmalar ayrıca sahiplerinin kedileriyle ne kadar sık konuştuğunun ve onlara dokunduğunun kedilerin idrarındaki oksitosin seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani kedinizle ne kadar çok iletişim kurar ve onu okşarsanız beyninde o kadar çok aşk hormonu salgılanıyor. İlginç bir şekilde kedilerde oksitosin artışı köpekler kadar yüksek olmayabilir. 2016'da yapılan bir çalışmada köpeklerde oksitosin seviyeleri oyun sonrası %57 artarken kedilerde bu oran sadece %12 olarak ölçüldü. Ancak uzmanlar bunun kedilerin oksitosini yalnızca kendilerini tamamen güvende hissettikleri anlarda salgılamasından kaynaklandığını belirtiyor. Peki kediniz sizi nasıl tanır ve size nasıl bağlanır? Bu bağın temelinde 3 önemli duyu vardır: koku, ses ve görüntü. Kediler sahiplerini öncelikle kokularından tanır. 2025 yılında yayınlanan bir araştırma, kedilerin tanıdık ve tanımadık insanları kokularına göre ayırt edebildiğini gösterdi. Kediniz sizi kokunuzdan tanır ve bu koku onun için bir güvenlik işaretidir. İkinci olarak kediler sahiplerinin sesini tanır. Bir kedi sahibinin sesini duyduğunda kulaklarını oynatır, başını çevirir veya kuyruğunu hareket ettirerek tepki verir. Araştırmalar kedilerin sahiplerinin sesini yabancıların sesinden ayırt edebildiğini gösteriyor. Üçüncü olarak kediler sahiplerinin yüzünü tanır. Yapılan bir çalışmada kedilerin sahiplerinin sesini duyduklarında o kişinin yüzünü bekledikleri gözlemlendi. Yani kediniz sizi sadece kokunuzdan ve sesinizden değil, görüntünüzden de tanıyor. Tüm bu duyular bir araya geldiğinde kedinizle aranızda güçlü bir bağ oluşur. Bu bağ oksitosin hormonu tarafından pekiştirilir ve her etkileşimde daha da güçlenir. Peki bu bağ ne anlama geliyor? Kediniz sizi sevdiğinde onun beyninde oksitosin salgılanıyor. Siz onu okşadığınızda, onunla konuştuğunuzda, onunla vakit geçirdiğinizde aranızdaki kimyasal bağ güçleniyor. Bu sadece bir duygu değil. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Kedinizle aranızdaki bağ sandığınızdan çok daha derin. Onun gözlerinin içine baktığınızda sadece sevimli bir hayvan görmüyorsunuz. Beyninde sizinle bağ kuran bir hormon salgılayan, sizi kokusundan, sesinizden, yüzünüzden tanıyan, size güvenen bir canlı görüyorsunuz. Bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca hype puanı göndererek de desteğinizi iletebilirsiniz. Yorumlara yazın. Sizin kediniz size sevgisini en çok nasıl gösteriyor? Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın.